Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Mehtap ablacığım neler düşünüyor, ne oluyor, ne bitiyor merak ediyorum. Tarot kartlarının rehberliğini almak istiyorum. Neler anlatacak onun için? Merak ediyorsan doğru yerdesin hayatım. Kolektif bir açılım yapacağız. Yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyanları sevgiyle al. Çünkü ben tesadüflere inanmam. Uyumayanları da evrene sevgiyle iade edebilirsin. Hanımlar beyler kartları yorumladığımız detaylı bir analiz olacak. O yüzden çayınızı kahvenizi alıp şöyle keyiflik bir açılım yapacağız. Tadını çıkartın mümkünse. Dediğim gibi e, ciddi yorumlama yapamayabilirim. Arada komiklikler yapabilirim. Bu da Mehtap tarzı diyelim. Olur mu? Gözlerinizden öpüyorum anlayışınız için. Hadi bakalım kolektifin en büyük ayrını ama senin adına niyet alıyorum. Bakalım aklındaki kişi. Belki eşin, belki flörtün, belki sevdiceğin, belki ayrılıp barıştığın ya da ayrı olduğun bir karakter. Yani neyi öğrenmen gerekiyor onunla ilgili kartlar rehberlik yapacak. Hadi bakalım. Ben de kendi duygu durum ve düşüncelerinden arınıp size rehberlik yapmaya niyet ediyorum. İlk kartımız güç kartı. Yani bu arada hem iradeli olan, güçlü olan bir karakterden bahsediyoruz. Yani sinirlendi ve aslan gibi vahşi bir karakterden, gözünün hiçbir şeyini görmediği bir karakterden bahsediyoruz. Ama bunu da sakinleştiren bir güç var efendim. Sabır, sevgiyle terbiye edilen bir kişi olduğunu söylüyor bize tarot kartı. Şimdi burada zor bir ilişkiyi yumuşakça yönetmek, bir korkuyu dimdik karşılamak, içindeki öfkeyi şefkatle dönüştürmek. Hepsi gücün alanıdır diyor. Burada demek ki sizin bir inatlaştığınız ya da güç gösterisi yaptığınız, rekabete girdiğiniz bir alan oluşmuş. Burada kart diyor ki bu kişi her ne kadar senin sınırlarını zorlasa da bu kişiye birazcık daha farklı stratejiyle yaklaşman gerekebilir diyor. Belki hayatında farklı travmalar yaşamış olabilir, farklı bakış açılarına sahip olmuş bir insan olabilir, beklenmedik acılar yaşamış olabilir. Ama burada yine güç kartı bir aslan elementidir, ateş elementidir. Buna keza tutkusunu, sevgisini, böyle öfkesini çok yükseklerde yaşayan bir karakter olduğu için öfke patlamalarını sakine indirmesi gerektiğini söyleyen bir alan var. Peki burada baskıları kontrol ettiğimizde karşıda nasıl bir kişi olduğuna bakalım. Çok sık sinirleniyor olabilir ya da çok sık yanlış anlıyor olabilir. O yüzden karşıdaki kişiyi birazcık daha sevecen, tatlı dille, anlayışla yola getirmenin bize mesajı geliyor bu tarot kartı vasıtasıyla. Devam edelim bakalım. Aziz kartı geldi. Şimdi burada eee, evlenmek, bir kuruma girmek, eğitim almak, ahlaki bir seçim yapmak gibi bir tema taşır Aziz kartı. Buna nazaran eee, aile sevgisi de yoğun olan bir kişidir. Birazcık otantik deriz, eski kafalı deriz. Böyle bir kişi. Yani birazcık böyle ailenin kurallarına, ailenin görgü durumlarına göre hareket etmeyi seven bir kişiden bahsediyor aslında bize burada. Ve diyor ki köklerine bak. Annesi babası ya da eski toprak insanları gibi olmayı seven, yani birazcık dediğim dedik, benim isteklerim olmalı diyebilecek bir karakter. Bu kişiye yine eşlik edebileceğin duruma güç kartı gibi sevgiyle yaklaşabilirsin. Yani ne demek istediğini anlamak için birazcık daha böyle şefkatle yaklaşabilirsin. Ama burada karşıdaki kişi hep şunun hesaplaşmasını yapıyor olabilir. Yani, biraz gücün enerjisi de geldiği için burada acaba, biraz böyle egoist durum var mı kişide? Biraz hassas bir, eee, narsistlik durumu var mı? Yani bana biat edilsin, doğruları bilirim,
ya da bir şeylerin hesabının, kitabının, durumu bana hesap verilmeli diyebilecek bir karakter gibi de geliyor bana. İç dünyasında ciddi anlamda bir ego durumu var, güç durumu var bu kişinin ve bunları, çatışma olarak da belki ilişkinizde, birlikteliğinizde yaşıyor olabilirsiniz. Devam edelim. Ah, kıyamam. Tılsım sekizlisi. Yani bir emek sarf etmek var. Detaylara çok takılan bir kişiden bahsediyor burada ve diyor ki yani belki kolektifin bir yarısında emeklilikle bağlantılı, belki bir beklentisi, belki yakın süreçte bunun emeğinin karşılığını alabilecek bir karakterden bahsediyor. Şimdi burada eğitim almak, işte kaliteyi arttırmak, sabırla detaylara girmek. Belki, bana şu an böyle bir iş yeri arkadaşlığı olabilir, partnerliği olabilir. Yani birazcık da bana bunun hissiyatı da çok fazla geliyor. Gölge tarafta ise çalışmayla tükenmek ya da yalnızca işe gömülüp hayatı ıskalamak vardır. Yani burada, demek ki ilişkiniz artık bir, numaradan 2-3 numaralara doğru gerilemiş olabilir. Yani merkezde "Tatlım ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, işte mesaj attım ama müsait misin?" gibi "Tatlım işim var." diyordur. Kısa ve net cevaplar veriyordur. İşi hep bahane ediyordur. Yani araya hep böyle iletişimi zorlayan, iletişimi çatışmaya doğru sürükleyen durumlar veriyor olabilir. Buna keza hep böyle tek başımayım, böyle ajitasyon durumu gibi, hep böyle ben kendim mücadele veriyorum, detaylarda çok kayboluyor bu kişi. Demek ki böyle, travmatik noktalara takılıyor diyebiliriz hayatım. Bakalım bilinç arketipinde neler var? İç dünyasında neler var? Şu kamera görüntüsünü bozmazsam eğer, evet, düzeltelim açısını. Yani burada çok güçlü görünmeye çalışan, eski kafalı bir karakter var ve işine odaklanıp kendi duygu durum ve düşüncelerini saklayan bir kişi var. Ne kadar sakin olursan ol, bu yine de sana bir parlayacak, bir sinirlenecek alanda buluyor olabilir. Yani biz burada birazcık aslan dedik ama buna keza element kartı da alalım. Bakalım başka hangi burçlardan olma ihtimali var. Devam edelim bakalım. Eski bir yara, iyileşmemiş çocukluk yaraları anlamlı ve uzun süreli ilişkiler kurmasını engelliyor. Mehtap ablacığım, bizim havada kalıyor bazı ilişkilerimiz, işte, konuşmalarımız ya da tartışma durumlarımız dediğinde, işte, bunun temelinde ne varmış? Eski bir yara. O yüzden otoriter davranmaya çalışıyor. O yüzden kendisini işe veriyor veya kaçma noktasını iş olarak ayarlıyor. Demek ki iç dünyasına kapatamadığı, belki evlenmiş, boşanmış olabilir ya da kötü bir birliktelik yaşamış olabilir. Bunları sürekli söylüyorum ama böyle küçük tartışmalar karşıdaki kişinin böyle bir şeylerini tetikliyor olabilir, bakış açısını tetikliyor olabilir. O yüzden çok büyük tepkiler veren bir, kişiymiş gibi gösteriyor bana. Peki devam edelim bakalım. Ürkek. Güvenmekten ve incinmekten korkuyor. Bu yanılsama onu endişe içinde kilitli tutuyor. Sevgisini gösteremiyor. Kartlar ne kadar anlamlı geliyor, sırasıyla geliyor, farkında mısın? O yüzden blokajlıyor. O yüzden sana belki uzun uzun mesajlar yazmıyor. Belki de o yüzden seni direkt engelliyor. Yani adam ya da kadın, karşıdaki kişi neyse artık, "Ay, ben artık çok yaralandım, daha fazla, samimi olmak istemiyorum ya da korkularım, endişelerim var. Bazı şeyleri gözüm kesmiyor." diyebilir. O yüzden böyle uzaktan uzaktan da araya mesafeler koyuyor olabilir. İhtiyatlı. Ay, çok net bir şekilde geliyor, bakar mısın? Hâlâ aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal kalkanlarının arkasında saklanıyor. Aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atıyor. Mehtap ablacığım, ben ona gürül gürül gelirken o bana bir damla olmuyor dediğin noktada neden ihtiyatlı olduğunu kartlar burada o kadar net bir şekilde söylüyor ki, tatlım, eski bir yarası var. O yüzden sana şu an böyle duvar örmüş bir kişi gibi gösteriyor kendini. Bakalım bir element kartı alalım, burç kartı alalım. Belki senin, belki de onun enerjisi
bize bir anahtar verir. Evet, bu noktada önemli detaylar, ayrıntılar ve detaylar diyor Başak Burcu. Burada zaten çok detaycı. O yüzden ilişkinin tamamına adapte olamıyor bu kişi. Sürekli toprak elementi biraz böyle hani sağlamlık ister ya, bildiğini kolay kolay değiştiremeyen bir karakteri vardır. Kalıpların içine sıkışmıştır ya. İşte karşıdaki kişi de bundan dolayı rahat hareket edemiyor. Belki ilişkinizin bir üst mertebeye geçmesini engelleyen zihninde o eski yaralardan kaynaklı bazı durumlar var ve yani akmıyor bu ilişki, bir tıkanıklık yaşıyor. Zihninde bunları oluşturuyor diyebiliriz. Oğlak, Boğa, Başak enerjisi. Önemli detaylar. Yani belki de senin kadar cesur olamıyordur bakış açısında. Yani demek istediğimi anlatabildim mi? Sen belki gözün kara davranabiliyorsundur ama o diyordur ki sabırlı olmak lazım ve detaylara giriyor. O yüzden bu kişi kolay kolay açılabilecek durumda değil gibi geliyor. Yani çok özür diliyorum. Birazcık boğazımı yumuşatayım. Şimdi diyeceksiniz, Mehtap ablacığım, yayında bir şey yiyip içmen hoş değil. Ne olursun anlayışla karşıla tatlım. Yani rutün çok takip ettiği bir alanda değiliz. Birazcık böyle lay lay lom takılalım lütfen. Evet, devam edelim. Dünya kartı. Vay. Bir memnuniyet durumu var ama sorumluluk almayı bilen için var. Geçmişten ders çıkartmak lazım enerjisi çok baskın. Şimdi kartı diyoruz ya, kartları yorumladığımız bilinç altyapısına neler olabilir, bunları analiz ettiğimiz bir açılım olacağı için. Şimdi diyor ki geriye dönüp ben yaptım dersin ama o ben eskisinden büyük bir bendir. Bu kart başarı, bütünlenme, ustalık, bir dönemin kapanıp daha geniş bir dönemin açılması demektir. Bir hedefe varmak, bir projeyi bitirmek, bir ruh dersini tamamlamaktır. Dünya burada akış tutar. Ya işte diyor ya, gölge taraf yetmez daha fazla diye huzuru sabote etmek ya da döngüyü kapatmayı reddetmek vardır diyor. Evet, şimdi bu kişiyle bağlantılı olarak hissiyatımda şu var. Yani bir ödülmüş gibi gelebilir ya da senin bir açığını kapatmak için hayatına katılmış olabilir bu karakter. Fakat şu an sanki birazcık bana böyle tehlike çanları çalıyor gibi geliyor. Neden? Sanki seni, ya çok özür diliyorum, elde etmiş ama hani bütün hayal kırıklığını yaşamış, o yüzden de kendini geri çekiyormuş gibi de birazcık hissettirdi bana. Yani, bir hedefe varmak, bir projeyi bitirmek. Kolektifin bir yarısında da, eee, belki takıntılı olduğu bir birlikteliği vardı, evliliği vardı, toksik bir ilişkisi vardı. Onu artık bitiriyor, belki de sana doğru daha net adımlar atıyor diyebilirim. Kendine uyumlananı alabilirsin. Çünkü kolektif bir açılım olduğu için %100, sana uyumlanabilecek bir açılım olamadığını söyledim bu alanda. Fakat dünya kartı emeklerin karşılığını vermekten bahseder. Ödül vardır burada ve bir planı olduğunu bahseder karşı tarafın. Devam edelim. Kılıç sekizlisi. Hadi bakalım. Bu kişinin gerçekten zihninde bayağı büyük bir travma var hayatım. Çünkü zihninde zincir varsa kısıtlamalar ve çaresizliklerden bahseder bize bu kart. Korkuların yarattığı hapishanede çıkış yok sanrısı yaşanır diyor. Yani bu ilişki, bu birliktelikle birlikte acaba nasıl çıkacağım, düze nasıl çıkacağız ya da nasıl netleştireceğiz düşüncesini çok yaşayan bir kişi olduğunu söylüyor. Zihninin susmadığını söylüyor. Engeller olabilir, evet, ama en büyüğü kendi inancıdır. Yani istese bu kılıçların içerisinden, o halkanın, dairenin içerisinden çıkarıp kendisini mücadele edebilecek pozisyondadır. Ama şu an bir özgüven eksikliği yaşadığını söylüyor ve pasif kalmak ona daha iyi
güvenli alanmış gibi hissettirdiğini söylüyor. Yani çaresiz, mücadeleci olabilecek durumda değil. Yani bir kapana kısıldım diyor Mehtap abla diyor. Acziyet durumunda takılı kaldım diyor. İlişkiye odaklanamıyorum diyor. Şu an her şey o kadar çok üstüme geliyor ki kendime inancım yok, ilişkiye inancım yok. Yani aslında kartın öz cümlesinde çıkış vardır. Önce göz bağını çıkart ve kendini ondan sonra kurtar durumunda. Yani şu an ilişkinin net bir şekilde analizini yapmaya çalışıyor. Bir çıkar yollarının olup olmadığını da analiz etmeye çalışıyor ama şu an çok kaygısı var. İlerleyebilir miyim, ilerleyemez miyim? Bunun analizini yapıyor. Asa Kraliçesi geldi. Şimdi burada birazcık, bir dişil enerjiden bahseder, flörtöz bir, enerjiden bahseder, cesur bir karakterden bahseder. Özel açılımda olsaydık, danışmanlıkta olsaydık derdim, bu kişinin hane kapısı kapalı mı? Yani boşanmış mı ya da bekâr mı derdim. Çünkü burada bir kadın figürü, akıl veren ya da, kişinin düşüncelerini, hayatını zorlayan bir kadın figüründen, varlığından bahseder burada. Şimdi burada onun, annesi de olabilir. Kadın erkek hiç fark etmez. Burada, nötr bir şekilde, yorum yapıyorum. Burada bir kadının etkisi altında olduğundan bahsediyor aslında ve sosyal hayatta ışık olma temaları görünür. Burada dediğim gibi aklındaki kişi kadın, erkek, nasıl bir karakter bilmiyorum, nasıl bir cinsiyet sahip bilmiyorum ama akıl hocalığı aldığı bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ilişkide bir çekicilik var, işte başarı var, sosyal hayatta göze çarpma durumu var. Burada, balık koç enerjisi de vardır ve o yüzden de onurlu olmayı, cesurlu olmayı ve biraz böyle gösterişi seven bir kişi olduğundan bahseder bizlere. Devam edelim. İlahi plan. Yaşamın anlamını ve sizinle olan bağlantısını keşfetmek için harekete geçiyor. Bak yavaş yavaş da netleşmeye doğru giden bir durum var burada. Zihni ne oluyor birazcık belki de rahatlıyor. Belki o akıl veren kişinin hayatından uzaklaşması olabilir ya da bir mesafe koyması dolayısıyla sana karşı artık bir teslimiyet durumu, aydınlanma durumu da yaşıyor olabilir. Söylenmemiş aşk kartı geldiğinde tek başına senin için mücadele ediyor ama reddedilme korkusundan dolayı aşkını itiraf edemiyor mesajı geldi. Burada ne oluyor? Gene işte o açılan önceki kartların devamıymış gibi. Kolay kolay sevdiğini söyleyemeyen bir kişi olduğunu görüyoruz burada. İkiz Alev. Ve yine de birbirinizden vazgeçemediğinizin açıklaması da bu noktada geldi. Sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor diyor kartın enerjisinde. Yani birbirinize aslında o kadar çok çekiliyorsunuz ki yani gün içerisinde belki sen ne kadar aklına onu getiriyorsan o da seni aklına getiriyor. Fakat bir baskıcılık var burada. Üstün gelme isteği çok fazla. O yüzden korkularından dolayı, geçmiş travmalarından dolayı rahat rahat konuşamayan bir kişinin varlığını görüyoruz bu alanda. Devam edelim bakalım burada hangi element gelecek? Evet, Kova burcu iletişim çok kuvvetli ve buna keza hava elementi. Terazi, Kova, ikizler. Yenilenme enerjisi. Bu ilişkinin daha çok böyle netleşmesi gerektiğini düşünüyor ama zihnindeki o blokajlar, kalbi mi, zihni mi, düşünceler ve hissettikleri bunları ayrı ayrı analiz etmeye çabalayan bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Burada objektif bakmaya çalışıyor aslında olaya ama çok sabırsız bir karakter ve o yüzden kendisini, düşüncelerini vesairelerini değiştiriyor olabilir. Görünüşünü değiştiriyor olabilir. Bunun arkasına saklanan bir karakter olabilir. Fakat her ne kadar uzaklaşmaya çalışsa da, her ne kadar ilişkiyi kapamaya ya da kendi hakimiyeti altına almaya çalışsa da içten içe işte ilahi plan öyle bir devreye giriyor ki ikiz alev noktasında zihninden, fikrinden, gününden, gecesinden çıkmadığının noktası burada geliyor hayatım. Çünkü
ilişkilere önem veriyor. İletişim konusuna önem veren bir kişiden bahsediyor burada. Devam edelim. Son tur kartlarımızı alalım. Tılsım ası. Ah canım benim. Bak burada duygusal bir istikrara doğru gidiyor. Birazcık daha sorumluluk almaya doğru gitmek istediğinden bahsediyor. Ne oluyor? İlişkiye belki de sahip çıkıyor. Bunların analizini yapabilecek bir statüde olduğundan bahsediyor bize. Burada ne oluyor? Artık maddi başlangıç olarak bir fırsat varlığından bahsediyor. Belki iş teklifi, para fırsatı, sağlam bir ilişki zemini, sağlıklı iyileşme, ev kurma niyeti. Yani bu kart diyor ki somut bir kapı açılıyor diyor. Şansın döndüğü, hani işsizse eğer iş bulabileceği, daha iyi bir eve çıkabileceği ya da zihninde fikrinde olabilecek, böyle nasıl diyeyim sorumluluğu daha rahat alabilecek, yeni başlangıçların yapılabileceği bir durumdan bahsediyor. Burada şansın dönebileceğinden bahsediyor. Ama gölge tarafı kartın diyor ki fırsatı hafife aldığı noktada sadece paraya odaklanıp ruhu ihmal etmek onun hayatını bayağı bir zorlayan sınav olabilir diyor. O yüzden emeğe ve fırsatı doğru orantıda kullanmak belki de daha net bir karar olacaktır onun için. Devam edelim. Neler yaşıyor? Anlık enerjilerde neler var dediğimizde değnek sekizlisi. Ayrı olanların en sevdiği karttan bir tanesi çünkü bu noktada artık bir acelecilik vardır ve değişimin üstesinden gelme haberi vardır. Mücadele veriliyorsa hemen acelecilik ister bu noktada ve hareket etme potansiyeline sahiptir. Ok gibi fırlayan haberler, hızlanan hayat. İşte Asa sekizlisi ani gelişmeler, hızlı iletişim, beklenmedik yolculuklar ve işleri ivmeyle ilerletmeyi anlatır. Yani bakar mısın olaylar peş peşe akar, zaman sıkışır, kararlar hızlanır. Ateş burada rüzgarla birleşir ve seni ileri taşır. Ama bu hız dikkatsizliğe de sürükleyebilir. Akış hızlandı, yönünü net tut diye kartın enerjisi var. Burada ne oluyor? Yine bir iletişim kurma durumu. Biraz böyle bekleyen, sabırlanan bir durum vardı ya. Artık bir iletişim kurma isteği oluşuyor karşıdaki kişide. Şu ezan durumumuz var. Ben şöyle birazcık durayım. Telifini almışlar. Arka planda sesi duyulunca telif ödemek zorunda kalıyoruz. Öyle bir hinlik yapmışlar. Geldim. İlk defa duyanlarınız vardır. Niyeyse nasıl izin verdilerse ezan arka planda çaldığı zaman ya da işte duyulduğu zaman YouTube telif hakkından dolayı diyor ki telifi olan bir şey var, ürün var, videon yani nasıl diyeyim, para kazanması kapanıyor diyor ve ya kaldır ya da telifinin ücretini öde diye bir anlaşma yapmışlar. O yüzden ezan olduğu zaman hem zaten saygımızdan hem de bu telif durumundan videoları durduruyoruz. Sütten ağzı yanan bir grup YouTuber olarak. Hadi bakalım devam edelim. Son kartımızı da alalım. Kupa kraliçesi bak ne kadar güç gösterisi yapıyor çıkmazlar içerisinde artık yani netleşmeye doğru gidiyor dediğimiz noktada kupa kraliçesini verdi. İkizler yengeç koç enerjisidir. 1 Haziran 10 Temmuz'un enerjisini de verir buna keza ve güçlü bir dişillik sevgiden bahseder ve burada manevi desteği alabileceğin bir karakter noktasına geldiğinden bahsediyor burada. Yani duygusal olgunluk, şefkat iyileştiricidir. Aslan burcunda da dedik ya, bu kişi biraz sevilmeyi bilmiyor demek ki ya da çok
Yanlış sevilmiş demek ki karşılığını başka şekillerde gösteriyor olabilir. Ama bu noktada artık, şefkatin belli bir noktada rahatlattığını ilişkiyi görüyoruz. Çünkü bir olgunluğa doğru geliyor. Senin içindeki şefkat uyanır ya da hayatına böyle bir enerji gelir diyor kart. Işık tarafında şifa ve sezgi, gölgede aşırı duygusallık, kendini kurban etmek veya başkalarının duygularında kaybolmak vardır. Sevgiye kulak ver ama kendini de unutma mesajını taşıyor bu kart. Bu noktada hem yani alma verme dengesine dikkat et hem de sürekli karşı tarafı sevgiyle şifalandıracağım düşüncesinde de bulunma diye benim enerjime gelen bir uyarı durumu var. Bu kişi ne oluyor? Bir fırsat yakalıyor ve ulaşımla beraber senin sevgine açım noktasına geliyor diyebilirim. Hadi bakalım bilinç arketiplerinde de ne varmış? Tıkanıklıkların sebebi neymiş? Bunlara da bir bakalım, bize anlatsın. Yalnızlık, değil mi? Yalnızlık çok insanı hırpalıyor, değil mi? Yalnız geçirdiği zaman ona kendisini daha iyi tanıma ve daha sağlam bir temel oluşturma şansı verdi diyor. Bazı şeyleri anladığını, artık idrak ettiğini ve bunu neticelendirme düşüncesine geldiğini bize söylüyor. Ah, ahmak kartı. Çizgiyi aştığı ve bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hissediyor diyor. Ancak bunu kabullenmekte zorlanıyor diyor. Yani söylediği şeylerin pişmanlığı olabilir, yaptığı şeylerin pişmanlığı olabilir. Belki seni kıskandırdı, sadece seni sinir etmek için, kızdırmak için bazı şeyler yapmış olabilir. Kırgınlığı artık bu kişinin kendine gelmiş diyebiliriz. Ah, evlilik kartı. Sizi tam evlenmelik birisi olarak görüyor. Evlilik için güçlü bir çaba sarf etmesini sağlıyor ve ona ilham veriyorsunuz. Yani ilişkinin bir üst mertebeye geçmesi, daha duyguların netleşmesi diyebilirim. Yavaş yavaş bu düşünceye geldiğini, artık çaba vermesi gerektiğinin farkına vardığını söylüyor bu kartlar. Evlilik için güçlü bir çaba sarf etmesini sağlıyormuş. Senin davranışların, düşüncelerin, ona davranış tarzın, bunlar önemli ölçüde ilişkiyi etkileyen etmenler diyebiliriz. Bakalım bir de elementsel olarak ne var? Kaos, akrep burcu. Ah canım benim. Tam akreplik, su elementi. Yengeç, akrep, balık. Duygusal bağ o kadar çok güçlü ki. Yani duygularıyla, ani hisleriyle hareket ediyor ve hassasiyet durumu çok fazla olduğu için de ilişkinize tartışmalar bazen bambaşka yere gidiyor olabilir. Yani konuşmaya başladığın cümleyle bitirdiğin cümle sonu bambaşka yere gidiyor olabilir. Aşırılıklardan bahseder. Çünkü akrep eee, sezgileriyle hareket eder ve tutkularıyla hareket eder. Bir nevi benim için birazcık böyle ateş elementi gibi. Hani su birazcık duygusaldır falan deriz ama burada biraz aşırı hassasiyet ve alınganlık vardır. O yüzden onu tetikleyen nokta yalnızlık ve kaos noktası, ahmaklık aydınlığını getiriyor o kişiye. Evlilik, iletişim ve sezgilerin kullandığı duygusallığın beslendiği alana doğru geldiğini görüyoruz. Vay, detaylı bir yorumlama oldu. Bence enerji harika. Hemen gel buraya. 3 tane kart seçeceğim. Aklındaki kişi şu an karşında olsaydı kendisini nasıl ifade ederdi? 3 tane kart seçeceğim. Hangisini seçtiğini yorumlarda yazabilirsin. Bakalım 1, 2, 3 numara hangisini seçtin? Kararını ver. 1 numarayı seçenler. Gururum aşkıma engel oluyor diyor. Gururum aşkıma. Böyle de bir şarkı olurmuş bundan. 2 numarayı seçenler. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Evet, bu idrak durumu 2 numarada oluşmuş diyebilirim. 3 numara yap şovunu hadi bakalım. Sen benim cennet bahçemsin. Ya, ya. Arkadaşlar
3 numara büyük bir aydınlanmaya gelmiş diyebiliriz. Hanımlar beyler yine aşk romanı gibi bir açılım oldu. Benim içime çok sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu açılımın aydınlanıp ilişkinizin şifalanmasını istiyorsanız yoruma "Senin aydınlanman benim cennet bahçemi oluşturuyor. Teşekkürler" yazabilirsiniz. Harika bir çember enerjisi var. Yorumlarda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım hanımlar beyler. Etkinliğimiz devam ediyor. Beğeni ve yorumlarda yine desteğiniz beni mutlu ediyor. Sabırlı olamıyorum valla. Videoyu yüklediğim gibi hemen bakıyorum var mı beğeni diye. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.